Ultra Ağır Çekim serisinde yeni bir videodan selamlar. Bugün konumuz Airsoft. Daha önce bu Airsoft'u test ettiğim bir video yayınlamıştım. Bu videoda hem Airsoft'ta ufak modifikasyonlar yapacağız hem de ondan sonra ne kadar güçlü diye deneyeceğiz. Öncelikle şarjörü değiştireceğim. Bu şarjörün özelliği içerisine buna göre çok daha fazla boncuk alabiliyor oluşu. Bu şarjör arada bir tutukluk yapıyordu, yani atmıyor vesaire diyorduk. Onun sebebi şuradaki kurma koluymuş. Bunun mantığı şuradan boncukları tepeleme bir şekilde içine dolduruyorsunuz. Daha sonra şuradan kurarak buraya böyle sırayla onları çıkartıyorsunuz gibi bir şey. Kapalı olduğu için gösteremiyorum. Herhalde yamuk vesaire tuttuğumuzda boncukları alamıyor içine, yani öyle bir problemim var diye düşünüyorum. Onun yerine bunu aldım. Bunun içine önden 130 tane mermiyi dolduruyoruz ve 130 tanesi bitene kadar seri bir şekilde atmaya devam ediyor. Ve 130 boncuğu teker teker doldurmanız gerekiyor. Bunun herhangi bir kurma kolu vesaire yok. O yüzden bir tane de şöyle aparat aldım. Bu otomatik dolum aparatı. Sırf Harun yorulmasın diye, yoksa full Harun'a kitleyecektim bu iş. Sen var ya abi, harika bir detaysın. Ya kardeşim, düşündüğüm kadar Gerçekten ya. Abi, övdüm seni de yani. Onları ben temizliyorum ya. süpürürsün. Aynen. Bunun mantığı kısaca şu: buraya boncukları dolduruyorsunuz ve buradan bastıkça içine gidiyor. Şimdi fark ettiyseniz içine fosforlu boncuklardan doldurdum, çünkü geçen videoda bunu da gösterememiştim. Bunlar öyle kafanıza göre fosfor olmuyormuş. Tracer diye bir şey almanız gerekiyormuş, o yüzden onu aldım bir de. Bu şöyle içinde ışık olan bir aparat, bunu susturucu gibi ön tarafa takıyorsunuz ve fosforlu boncuklarınız bunun içinden geçerken anlık olarak ultraviyole ışığa maruz kalıyorlar. Ultraviyole ışık sayesinde bu boncuklar gece böyle cayır cayır yeşil yanıyor, böyle çok güzel bir iz bırakıyor. Tracer da zaten izci gibi bir şey demek, ama o anlamdaki izci değil, takipçi. Takipçi gibi de. Abone değilseniz abone olun bu arada. Neyse, tabii ki ben normal bir Tracer almadım, RGB'lisini aldım. Bunun ucundan böyle boncuklar RGB şekilde çıkacak. Bunları da bu sefer ben ayarlayacağım. Geçen sefer Harun'a ayarlattım, ben böyle oluyor dedi bana. Yanlışmış, 5000 tane yorum geldi bunlara. En böyle rahat atabileceğim o haldeydi. Ama işte açmamışsın bunları, bir şey Onu yapmışsın. bilerek açmadım. Önde olunca işte kötü duruyordu. Ama doğrusu öyle değilmiş. Neyse, ben Airsoftçuları sevdim bu arada. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bazı hobilerde şey oluyor çünkü böyle. Ya nasıl yapmış falan oluyor. Airsoftçular düzgün düzgün anlatıyordu. Ben Evet, sevdim. gerçekten çok kaliteli adamlar. Onları kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Videomuza devam etmeden önce bu videonun sponsoru olan Monster Notebook'a ve Nvidia GeForce'a teşekkür etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz model Monster'ın Toolpar T7 modeli ve Nvidia'nın en güncel ekran kartlarından olan RTX 4060 ile geliyor. 14 çekirdekli i7 işlemci, 32 GB RAM, 1 TB'lık depolama ve 17.3 inçlik 144 Hz ekranla gelen modelin en önemli özelliği içerisinde 8 GB'lık RTX 4060 bulunması. RTX 4000 serisiyle gelen en önemli özelliklerden bir tanesi DLSS 3 desteğine kavuşuyor oluşumuz. DLSS 3 yapay zeka yardımıyla sahnelerin çözünürlüğünü arttırarak çok daha yüksek FPS'ler almanızı sağlayan bir teknoloji. Şu anda 300'e yakın oyun DLSS 2 desteğiyle geliyor ve DLSS 3 destekli oyunlar da gün geçtikçe artmakta. Ayrıca RTX 4060 tabii ki Ray Tracing, yani ışın izleme teknolojisiyle de geliyor. Ray Tracing ve DLSS 3 teknolojilerini aynı anda kullandığınızda güncel oyunları hiper gerçekçi bir şekilde yüksek FPS değerlerinde oynayabiliyorsunuz. Nvidia'nın teknolojileri bunlarla da sınırlı değil. Özellikle rekabetçi oyunlar oynuyorsanız Nvidia Reflex sayesinde çok daha düşük gecikmeyle rakiplerinize hızlıca nişan alabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızı canlı yayın için kullanıyorsanız Nvidia Broadcast sayesinde hem sesinizi hem de görüntünüzü yapay zeka ile iyileştirebilirsiniz. Nvidia Studio ekosistemi sayesinde bilgisayarınızı oyun için değil de iş için kullanmak isterseniz Studio sürücüleri sayesinde pürüzsüz ve stabil bir iş ortamı elde edebilirsiniz. Öğrenciler de eğitimi sırasında çok işine yarayabilecek ve Nvidia'ya özel olan Omniverse ve Canvas gibi ücretsiz uygulamalardan faydalanabilir. Unutmadan Monster Notebook ömür boyu bakım garantisi sunuyor. Cihazınızın garantisi bitse bile şurada görmüş olduğunuz hizmetleri ömür boyu ücretsiz bir şekilde almaya devam edebiliyorsunuz. Bu videoya sponsor olan Monster Notebook ve Nvidia GeForce'a teşekkür ediyorum. Bahçede görüşürüz. Evet, bahçeye geldik ve ağır çekim setup'ını kurduk. Bu sefer normalde olduğundan biraz daha yakınız. Yani böyle genelde yan açılardan falan boncuk girip çıkıyor mu vesaire, onları göstermek istiyorum. Ve çekimi daha detaylı yapacağımız için sabah körü olsa bile şuraya 100.000 lümenlik ışık falan koyduk. Şurada başka ışık var. Yani burada durduğumda çok zor konuşuyorum. Bir de şu an her yer mayın tarlası gibi. Evet, her yerde kablolar falan var. Hatta buralar. senin hoşuna gitmeyecek bir şey daha var. Bak, muhteşem bir aparat yaptım. Şey mi bu? Tuvaletlik mi? Kamerayı bununla koruyacaksın. Ben.
Evet. Neyse hallederiz bir şekilde ya. Biz bu kamerayı hiç yakından gösterdik mi herhangi bir videoda? Bir şeyler izlerken. Bakın bu kamera bildiğiniz böyle prototip gibi bir şey. Atölyede toplamışlar. Böyle her yerinde fanlar var, delikler var falan. O yüzden yakından çekmeye korkuyorum. Ama bayağı yakınız yine de şu an. Daha da yakınlaşacağız bu arada. O yüzden bunu çok iyi kullan. Ne kadar profesyonelleştiğimi de fark etmişsindir. Özel Airsoft gözlükleriyle falanım bu sefer. Bende de var aynısından. Evet. Kardeşime de aldım. Daha önce inşaat koruma gözlüğü takıyorduk. Bu daha havalı gözüküyor. Level atladık diyebiliriz. Şimdi yine bir tane gazlı içecekle başlıyorum çünkü normal çekimde şeyi anlamamıştım. Boncuk giriyor, nereyi patlatıyor, arkadan çıkıyor mu, yanımı deliyor, böyle tam olarak anlaması imkansızdı. Net olarak anlayacağız. Bunu da ayarladık. Evet. Gez Ne gez olur yazmayın arpacık. artık. Gez gez arpacık. Başka şeyler yazın. Ne kadar havalı sıkıyorsun falan diye. Evet, ne kadar havalı sıktığını göreceğiz birazdan. Oturarak. Amacımız bu sefer havalı çekim yapmak. Biz havalı gözükmek zorunda değiliz. Ben yerime geçiyorum izninle. Geç. Ne olur kameraya iyi bak. Bak onu iyi koru. Tut elini hatta onu sen. Şu an kayıttayım. Peki tam nereden vurmamı istersin? A harfinden mi? Biraz altından mı? A harfinin ortasından vur. Zorlaştırdım biraz işleri. İyi vurdun. Bence de. Bayağı A iyi harfinden vurdum mu ama? Bilmiyorum. Bence sen direkt yarmışsın. A harfi falan yok yani. Ama delik yok. Direkt patlatmış. Diğer tarafından çıkmamış ama sanki. Şimdi mantıken ben şuralardan bir yerden vurmaya çalıştım, tamam mı? Hadi ıskaladım diyelim. Şuradan vurdum diyelim. Yarmışsın işte abi. Güçlü yani. Ama bir boncuk izi bekliyorum, çıkma izi bekliyorum. Bu mantıksız geliyor. Siz gördünüz slow motion'da nasıl olduğunu da böyle canlı izlerken hiçbir şey anlamıyorsun. Bir tane daha patlat hadi. Bak şöyle yapabiliriz. 2 tane koyarım. Arda arkına mı? Ardı arkına. Arda arkına mı? Ardı arkına koyduğumda Evet. eğer delip Anlarsın. geçiyorsa görürüz. Evet. Hadi öyle yapalım. Bu arada bu gerçek olsa şu şekilde vurduğumda direkt burnumu kırarım. Muhtemelen kırarsın evet. Ama sen bunu yanlış ayarladığın için olmuş. Yanlış falan ayarlamadım. Ya omzuma koyduğumda gözüm buraya gelmiyor. Bende geliyor. Senin boyun kısa. Değil. Boyun kısa ne demek lan? Bunun önde olması lazım. Yine bir yanlış dakika ayarlamışsın. benim boyum kısa falan değil. Abim uzun. Tamam. Böyle bir ithamı kabul edemem. Ben 1.80'im. Aramızda 3 santim var. Ne oluyor? Oğlum kafama gözüme geldi lan. Benim de her yerime geldi. Bu çok iyi bir fikirmiş. Şu an ne olduğunu canlı olarak görmek istiyorum. Çok uzun bir görüntü oldu. Evet, bir bitmek bilmedi. Bir şeyler oldu orada. Bayağı bir dönüyor. Alttan girmiş, döne döne. Bayağı dönüyor. Dönmesi bitmiyor. Evet. Çok iyi. Bence bunu bir kere daha deneyeyim. Ortalardan bir yerden vurmaya çalışayım. Çünkü aşağıdan vurduğum için gitmemiş olabilir buraya. Evet, şu andaki açıyla da tam sanki böyle dibinden vurmuşum gibi geliyor. Üf! Korktum lan. Oğlum üstüm kola oldu benim. Kulağıma kadar kolayım Bir şey şu an. olmaz. Yapacak bir şey yok. Güç testi. Yedek kıyafet getirmedim ben. Bir de beyaz giymişsin. Ama öncekinde hiç böyle şeyler olmamıştı. Şu an gözlüğüm, her yerim kola. Çok yakınız ya o yüzden oluyor. Ve işe de yaramamış. Yine dibinden vurmuşsun sanki ama. Bayağı dibinden vurmuşsun abi işte yine. Ama sonuç olarak buradan artık dibe gidemez hani. Ben az öncekinde masaya gitmiştir falan diye düşünmüştüm. Tamam. Bunu sen başaramadın. Hayır, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Taramalı modu. O kadar otomatik şarjör aldım. Şarjör. Şarjör aldım. Ama... Ya... Ne oldu? Denemek istediğimden şüpheliyim şu an. Şu an hiç hazır hissetmiyorum. Şemsiye mi getirseydim? Ya bak, her yer kola. Yo, bana da geldi oğlum. Şurada bir şey patlıyor. Gelmemesi mümkün mü? Ben saklanıyorum kameranın arkasında. Bak şöyle bir şey yapacağım. 30 tane falan sıkacağım. Ve durmak yok. Hazır mısın? Hayır. Başlıyorum. Tamam. 3, 2, başlayamadım. Gerildim. Hadi. 3, 2, 1. Her yerim şey oldu lan. Oha.
Oha bayağı ıslandın. Ya ne güzel videolarda hep kobay olan sen oluyordun, bugün niye böyle oldu? Allah dualarımı kabul etti. Bugün bayram arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun bu arada. Oğlum benim de oldu baksana. Ama bir bana bak, bir ona bak. Evet çok kötü durumdasın. Ve işin sinir bozucu tarafı, şuraya gelene kadar ne yaptığımı anlayamıyorum. Çünkü bir kere sıkmaya başladıktan sonra göremiyorum bir daha. Bayağı güzel oldu ben sana söyleyeyim. 1 2 Devam yok galiba. 3 Dibine sokmuşsun. Ya Dördü yapamamışım. Evet. Ama özellikle ilk ikisi çok iyi duruyor. Evet, bayağı iyi patlamış. Şimdi sırada yumurta var ama üstüme gelir diye çok gerginim. Yok be yumurta gelmez o kadar. Bak yedek kıyafetim yok. Benimkini veririm sana. Senin yedek kıyafetin var mı? Hayır. Üstümdekini çıkartırım çıplak gezerim. Ya muhteşem bir kardeşsin sen ya. Sana bir sorum var Harun. Tavuk bu yazıları nasıl yazıyor? Ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Ama çok gizli bilgi aramızda kalsın. Tamam. Burayı keserim videoda. Elon Musk var ya o yaptırıyor. Çipli aşı mı yoksa? Genleriyle oynuyormuş. Çipli aşıdır bence. Geniyle oynuyormuş. Ben öyle duydum Facebook'tan. Uzaydan izliyordur belki tavukları. Facebook'ta bir paylaşım gördüm öyle diyordu. Daha uzaktan mı sıksaydım ya? Yok ya. Çok korkuyorsan ben yaparım. Hadi yap. Gerçekten mi? Yap. Tamam yaparım. Eğer bir vuruşta vuramazsam sana 1000 lira vereceğim. Cash. Ne olur kamerama yumurta gelmesin. Harun'a gitsin hepsi. Tekte vuruyorum. Tek Vuralım. atış. Tek. 3 2 1 Helal be. Sen ne zannediyorsun be oğlum? Ama bence yamuk bir yerinden vurdu. Bu arada boncuğu göremiyoruz biz. Harun şimdiye kadar bunu niye söylemedin? Bak boncuk küçücük bir beyaz çizgi olarak gözüküyor. Ne bileyim abi. Çok güzel gözüküyor ya. Güzel evet. O zaman şimdi bunu daha slow motion çekelim. Şimdiye kadar çektiğimiz en yüksek FPS'li görüntüyü çekeceğim bu arada şu anda. Ve bunun için çok ışığa ihtiyacımız var. Güneş yetmiyor. İyi ki yapay güneşim var. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde çözünürlük bayağı düşük olacak. Hatta sensörün de tamamını kullanamıyoruz. Böyle altı ve üstünü kullanamıyoruz. Bu tarz aşırı yüksek FPS'li çekimleri bu arada gerçekten balistik füze testleri, laboratuvar testlerinde vesaire kullanıyorlar. Çünkü amaçları bizim gibi 4K video yayınlamak değil sonuçta. Bir şey görmek istiyorlar. Bakalım ne göreceğiz. Balistik füze falan deyince ama havalı oldu bu ya. Bu arada gerçekten kullanıyorlar. Ben testlerini izledim. Biz de deneyelim o zaman balistik füzeyle. Kameramız var da. İmkan yok. İmkan verseler var ya bak. Evet. Gerçekten. Vuruyorum abi. Hadi göster kendini. Muhteşem nişancı. 1500 saat CSGO'm var. Ben ıskalamam. Şu an ne çıktı aşırı merak ediyorum. Ben ıskalamam. Evet, boncuğu görebiliyoruz bu sefer. Bakın adım adım. Boncuk geliyor. Çok iyi. Adım adım her detayını görüyoruz bu sefer. İlk defa böyle bir görüntü çektik ha. Bu arada havalıymış ya. Ben görüntü çok daha bozuk olur diye düşünüyordum. O kadar bozuk değil. Ama alan yani yumurta çok küçük bir şey olduğu için çekebildik. Büyük bir şey için çok uzaktan çekmen gerekiyor. Ve o kadar bir şeyi aydınlatamayız. Evet o da var. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bir şey tarayabilir miyim abi? Ben bir şey tarayayım. Ben tarayayım ya. Hadi sen tara doğru sen. Kanalın sahibi sensin doğru. 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 Onu unut. Ama şu masayı temizle. Sen de kardeşsin hala. Küçük kardeş sensin. Doğru. Şimdi bir domatesi çok yüksek FPS'te tarayacağım. Arkasından çıkar mı bilmiyorum ama böyle çatır çatır saplanarak falan da parçalanabilir. Göreceğiz. Bence arkasından çıkar. Gel iddia koyalım. Ya sen niye her şeyde iddiaya girme niyetindesin? Hoşuma gidiyor ya bu atraksiyon, adrenalin. Ama tarayacağım sonuçta, parçalanacak yani, bir tanesi elbet çıkar. Tamam. Tamam kabul et işte. Kardeşine bayramlık ki- vermişsin gibi olur. Ya ben bir dakika. Hey, Bayramlık param nerede? ben geçen bayram sana çok iyi para verdim. Bu bayram gerek yok Oğlum bence. her bayram verilir para. Her bayram o kadar para mı verilir? Evet. Her bayram o kadar para versem sadece bayram harçlıklarında yaşarsın yani, çalışmana gerek yok. Ya vardı o kadar da değil.
İddiayı kaybetmişsin bu arada. İddiaya girmedik. Ama kanıtlaması da çok zor. Hani o kadar çok yerinden vurmuşum ki. Delip geçti mi? Dönerken böyle tık 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 döndü mü? Hiçbir fikrim yok. Tam salçalık olmuş. Ama slow motion'da göreceğiz. Kaç para verecektin sen bana şimdi? Oğlum anlaşmadık ki, iddiaya girmedik. Sen yamuk çizdin. Ya girmişizdir. Yok. Kurguda halledersin. Oldu. Şimdi sana bayram hediyesi hazırlayacağım abi. Şunu yapıp kendim sıkmayı çok istiyorum ama sana bırakacağım. Çünkü bayramlarda küçük kardeşler sevindirilir. Ne yapıyorsun? Şifa mı? Fosforlu boya. Çok iyi parlamıyor mu? Oha, ben kameradan bakıyordum. Gerçekte görünce çok güzelmiş lan. Bu kadar parlamasının sebebinin ne olduğunu biliyor musun? Güneş vuruyor şu an. Hayır. Güneş vuruyor dedim ya işte. Bak istiyorsan bunun yerine harçlıkla verebilirim. Kaç? 100 lira. Çık. 200. Çık. Sen geçen bayramdakine kadar çıkmamı isteyeceksin, ona asla çıkmayacağım. Yarısına çık. Ona da çıkmak istemiyorum. Bak Hadi. ama buna vurmak ne kadar zevkli olur biliyor musun? Ben onu bir daha yaparım. Marketten o vitraj köpüğü da alıp. Doğru, daha ucuza geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Tarıyorum. Yardır. Sanki çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu gibi. Ben buradan gördüğüme göre çok iyiydi. Şimdi eve gidip görüntüleri büyük ekranda izlemek için sabırsızlanıyorum. Siz hepsini gördüğünüz için bu heyecan garip geliyor olabilir ama biz burada asla tam olarak göremiyoruz. Videonun başında gösterdiğim Tracer'ı bu arada bir shorts videosu olarak yayınladım. Onu merak edenler oradan izleyebilirler. Şu anda sabahın körü ve bayram. Biz buradan gideceğiz bayramlaşmaya vesaire, yani akşam olsun da onu da göstereyim tekrar diye uğraşmak istemiyorum. Shorts videosunda zaten bol bol görüntü var, yani o sizi mutlu eder diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek slow motion videolarında yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. O videolar geldiğinde kaçırmamak için de tabii ki kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Airsoftçular yorum yazsın. Bu videoda neyi yanlış yaptık? Neyi doğru yaptık? Kesin bulurlar bir şeyler. Bulsunlar işte. Ama Bir dahaki bulsunlar. belki bir video daha çekersek yine düzeltiriz bir şeyleri. Bana uyar. Ben onları sevdim.